Kent Rasathanesi'nde bu hafta Barcelona'dayız. Kooperatifleri geziyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Fredrik Ewald Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız kentler turunda bu hafta tek duraklı bir program yapıyoruz. Sadece Barcelona'yı konuşacağız. Barcelona'nın kooperatiflerini konuşacağız. Çok geniş bir alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin ilham vermesini umduğumuz deneyimlerinden, pratiklerinden bahsedeceğiz. Artık biliyorsunuz kooperatifler Türkiye'nin de çok gündeminde. Bütün kentlerde, özellikle CHP'li belediyelerde bir kooperatif furyası var. Buna dair endişelerimi, korkularımı daha önce paylaşmıştım. O yüzden tekrar girmiyorum. Bu endişemdeki temel sorun bu kadın kooperatiflenmesinde hem o taban örgütlenmesine çok fazla yaklaşamaması hem de birazcık tek tipli bir işleyiş olması. Tarım, gıda, el işlerine yönelik bir kooperatifçilik anlayışı var. Kooperatif çok önemli bir mekanizma ama Türkiye'nin tarihi ne yazık ki talihsizliklerle dolu bunda. Yapı kooperatiflerinin sancısını hepimiz çektik. Büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımızın hepsi bir kooperatif kazığı yemişti, yapı kooperatif kazığı. Şimdi aynı şeyin kadın kooperatiflerinde de olmasından çekiniyorum ben. Bunu ayrı bir yere koyalım ama kooperatifçiliğin bambaşka biçimlerine dair Barcelona'dan daha iyi bir örnek olamaz. Bu konuda sevgili Ulus Atayurt başvurulabileceğimiz en iyi isim. Daha önce de Kültürhane'de düzenlediğimiz kooperatifçilik okulunda Katalonya'daki kooperatifçilik tarihini ve bunun geldiği noktayı anlatmıştı. Mekanda Adalet Derneği'nin Beyond İstanbul müşterekler sayısında da Ulus Atayurt'un o sunuşuna dayanan makalesi var. Linki koyuyorum. Fırsat bulursanız bakmanızı tavsiye ederim. Barcelona'da, Katalonya'da kooperatifçiliğin mazisi çok eski. Hem orada özgürlükçü, anarşist, siyasal damarın bir örgütlenme biçimi hem de ekonomik buhranlarda, savaş sırasında insanların dayanışma, yardımlaşma için başvurdukları çok temel bir örgütlenme mecrası. Fakat geldiğimiz noktada bu örgütlenmeler çok farklı alanlara yayılmış durumda. Bizim aklımıza gelen yapı kooperatifleri, tarım kooperatifleri, bu tür gıda kooperatiflerinin ötesinde çok geniş bir alanda faaliyet gösteren mekanlar var. Bunu Kültürhane'nin bahçesinde de yapıyor olmamız tesadüf değil. Çünkü aslında bizim Kültürhane'de hayata geçirmeye çalıştığımız o ilkeler, o pratiklerin çok daha ileri seviyedeki örneklerini görebiliyoruz Barcelona'da. Biraz onlardan bahsedeceğim. Ulus'un bize tavsiye ettiği bir takım örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. El Local'le başlayalım. 1987'de kurulmuş bir kooperatif bu. Adı üzerinde bir lokal. Poblasek Üniversitesi'nde kurulmuş bir kolektif aslında kökeninde var. Ve o kolektif daha sonra Çin Mahallesi'nden katılımlarla birlikte genişlemiş ve amaçları Barcelona'nın merkezinde yeni projeler ve devam eden mücadeleler ve direnişlerin bir buluşma mekanı olmasını amaçlıyor. Alternatif materyaller, özgürlükçü kültürün ürünlerinin satışını ve dağıtımını hedefliyorlar. Yani bu alternatif kültürün ürünlerinin halkla buluşmasını, bunların duyulmasını, görünür olmasını amaçlıyorlar. Böylece de bu karşı kültürden, yani kapitalist o kâra odaklı kültürün alternatifi olarak o başka kültürün öz yönetim modellerinin, isyanın ve özgürlüğün sonucunda adil, özgür bir dünya kurmayı hedefliyorlar. Farklı oluşumlara ev sahipliği yapıyorlar. Yani bir mekan desteği var. Bu tür mücadelelerin içindeki örgütlenmelerin toplantılarını yapması, faaliyetlerini, etkinliklerini yapması için bir mekan kuruyorlar ve bu mekanı kullanan o örgütler lokalin işleyişinde de sorumlu kalıyorlar. Sabahları kooperatifin organik üyeleri açıyor. Öğleden sonraları da bu farklı oluşumlar nöbetleşi olarak üstleniyorlar. Böylece de öz yönetim sadece bir ilke, sadece bir hedef olmanın ötesinde mekanı yaşatan, mekanın önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Finansmanı tamamen kendileri yürütüyorlar. Bunun için bir satış, dağıtım ve takas çadırları var. Farklı oluşumların güçlenmesi veya yola çıkması için ev sahipliği yapıyorlar. Danışmanlık yapıyorlar. Bu çadırda kendi ürünlerinin satışını yapıyorlar. Zapatista Dayanışma Kolektifi'nin de merkeziymiş lokal. 2009'da kapandıktan sonra da arşiv ve kütüphanesi lokalde kalmış. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda içinde bulundukları Raval Mahallesi'ndeki bütün kent direniş ve mücadelelerine de destek veriyorlar. Onların parçası olmaya çalışıyorlar. Bunun bir benzeri La Baz Üst, Barcelona'daki, Katalonya'daki halk evine benzer bir örgütlenme. Yeni nesil bir sendikacılık gibi o mahallenin mücadelesine, mahallenin direnişine ev sahipliği yapmaya çalışan bir yer La Baz. Buradaki hikaye mevcut mücadelelerin veya iflizlenmekte olan mücadelelerin o lojistik, mekansal
ihtiyaçlarına cevap verebilecek fiziki bir oluşum olmaları. 20. yüzyılın o tüketici kooperatifleri, sendikalar, yayınlar, dergiler gibi oluşumlarının devamını bugüne uyarlanmış halini görüyorsunuz. Yeni çağın gerekliliklerine uyduruyorlar. Bu da bir yandan ticari faaliyet yürütüyor Labaz. Bir yandan da bütün bu bileşenlerin her biri aylık 10 euroluk bir katkı veriyor. Böylece de o mücadele başka unsurlara bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşuyor. Labaz'ın bu aralarki en büyük gündemi bizim de konuştuğumuz, Türkiye'de de çok hissettiğimiz konut hakkı. Kira artışlarından çok etkilenmişler. Dolayısıyla kiracı örgütlenmelerine, kiracı oluşumlarına destek veriyorlar. Onlarla işbirliği yapıyorlar. Bir takım yine mahallede birlikteliği oluşturmak için futbol takımları da var, bir gıda ağları da var, bir kadın öz savunma grupları da var. Bunların haricinde de turizme karşı da bir mücadele veriyorlar. Çünkü o Barcelona'nın turistik özelliği oranın yerlerinin geçinmesini çok zora sokuyor. Kiralar artıyor, fiyatlar artıyor, her şey turistlere göre yapılıyor. Bu konuda da çevredeki turistlere yönelik, yani oradaki yerlilerin haklarını ihlal eden uygulamalara karşı hem bir mücadele yürütüyorlar hem de bunun mağdurlarının örgütlenmesini, bilinçlenmesini sağlıyorlar. Bu mahalle örgütlenmeleri, yani bütün bu mahalle meclisleri, mahalle oluşumları çok daha eskiye giden tarihte Labaz'da yerini buluyor. Sadece tabii bu bahsettiğimiz Barcelona'daki kooperatifler böyle politik, daha kent mücadelelerinin ötesinde de sanat alanında, kültür alanında da faaliyet gösteriyorlar. Bunlardan biri Zoomzeig. Zoomzeig 2013'te kurulan bir sinema kooperatifi. Amaçları o ticari ağlarda gösterim imkanı bulamayan filmleri, sinema yapımlarını seyirciyle, halkla buluşturmak. Bunun içinde 300 gönüllüden oluşan bir örgütlenmeleri var. Onların aktif desteğini alıyorlar. 24 aktif ortağı var. Programlamayı, film seçimini yapan 4 tane de profesyonel çalışanı var. Bizdeki başka sinemaya benzer bir yapılanma, fakat kendi salonları var. Başka sinemanın olduğu gibi ülkenin çeşitli yerlerindeki sinemalarda seans almıyorlar. Bildiğiniz kendi başına müşterek bir sinema mekanı. Bunu da sadece sinema göstermek için kullanmıyorlar. Bir eğitim işlevi de var. Çünkü bütün bu yaşadığımız çağın imge bombardımanı altında artık insanların gözlerinin körleştiğini, bu görsel kaliteyi, estetiği yeteri kadar anlayamadığı düşüncesiyle onlara alternatif imgeler, görsel yapımlar sunarak onların da bu sinema gözünü geliştirmeyi umuyorlar. İşte bugünlerde 19-31 Temmuz arasında Lars von Trier'in 14 filmini gösterecekler. Toplu gösterim olarak. Şahane. Yine benzer bu kültür sanat ortamında başka bir oluşum La Raposa. La Raposa'da Poble mahallesindeki feminist bir kitapçı ve bir bar. Bir yandan bu toplumsal cinsiyetin, feminizmin, LGBTİ hareketiyle ilgili yayınların buluşmasını, bunların tanınmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da yandaki %100 vejetaryen bir barda mahallenin buluşma noktası olmasını hedefliyorlar. Fakat bu barı da hem vejetaryen olmanın ötesinde bir yandan da yerel üreticilerden tedarik ederek, yani mahalleyi de destekleyerek bir işleyiş imkanı bulmaya çalışıyorlar. Farklı formatlarda etkinliklere de ev sahibi yapıyorlar. Konferanslar, atölyeler, eğitimler, tartışma grupları. Böylece de bir yandan o kitapçısıyla, barıyla ticari bir işletme ama aynı zamanda da mahallenin ve diğer örgütlenmelerin buluşmasını sağlayan bir zemin olma, bir buluşma mekanı olmayı hedefliyorlar. Benzer bir oluşum Nus, işte kitapçısı, barı, sinemasının ötesinde tamamen performans sanatçılarının ve toplumsal mücadele aktivistlerinin buluştuğu bir kooperatif. Bir yandan sanat yapımlarına devam ediyorlar. Özellikle tiyatroyu, sahne sanatlarını. 389 tane oyun sergilemişler bugüne kadar ki 5000 kişiye ulaşmış oyunlar, eğitimler, piyesler. Bu gösterimler, bu etkinlikler de sadece kültürel bir organizasyon olmanın ötesinde siyasi bir gündeme de sahip. Çünkü amaçları mevcut iktidar ilişkilerini görünür kılmak. Bunların değişmesi için de daha feminist, daha kamusal olarak dönüşmesi için de bir takım çabalar sarf ediyorlar. Bir yandan da sadece kendileri yapmıyorlar. Bir fikri olanların, gerçekleştirmek istedikleri sanat etkinliği olanları da davet ediyorlar. Bu tür proje çağrıları alıp onların ev sahipliği yapmaya çalışıyorlar. Yine sanattan devam edelim. Barcelona'nın biraz daha dışında eski bir tekstil fabrikasının sanat merkezine dönüşmüş halinden bahsediyoruz. Onların gelip bir süre kalıp çalışmalarını hayata geçirebilecekleri bir imkan sunuyorlar. Toplantı salonları, atölyeler, yemek salonları gibi. Bir yandan da o ortak mekanlar sayesinde sanatçıların kendi aralarında
dayanışmasını, birbirlerinin etkilenmesini ve birlikte işbirliği yapmalarına imkan tanıyorlar. Saha Derneği'nin yapmaya çalıştığı gibi çok daha büyük ölçekte bir fabrika ölçeğinde sanatçıları buyur eden ama aynı zamanda da bu işleyişi sürdürmek için kendi kaynaklarını yaratan bir oluşum Convent Zero. Yine kente dönelim. Bu sefer görünmez kent, La Ciutat Invisible, nasıl artık Katalanca mı maruz görün. Bu kentin kar odaklı işleyişine, sömürücü çalışma şartlarına bir itirazdan kuruluyor. Bir yandan dayanışmacı ekonominin, öte yandan öz yönetim modellerinin hayata geçirildiği bir sosyal değişim çabasına ev sahipliği yaptıklarını ifade ediyorlar. Bir yanda kitap, giysi satan bir butikleri var. Öte yandan yeni kooperatif girişimlerine ya da zorlanan kooperatif girişimlerine destek olan, onlara rehberlik eden bir danışma hizmeti de sunuyorlar. Bunların yanı sıra bütün bu mekanda farklı formatlarda eğitimler düzenliyorlar. Statik ve hiyerarşik bir bilgi paylaşımından öte daha yatay, daha kamusal bir bilgi paylaşım imkanı yaratmaya çalışıyorlar. Kentle ilişkisi de sadece böyle teorik olarak kooperatiflere verilmiş dolaylı desteklerin ötesinde şehir turları düzenleyerek bu kentin hafızasını, bu kentin kimliğinin görünür olmasını sağlıyorlar. Bu ve benzeri konularda da araştırmalar yapıp o kentin doğasını analiz etmeye çalışıyorlar. Saydığımız kooperatifler kendi başlarına hareket etmenin ötesinde hem sosyal hem de fiziki olarak da bir araya gelebiliyorlar. Bunlardan biri La Communal diye bir oluşum. Kentin bir mahallesindeki 1926 tarihli bir sanayi alanını daha sonra okul olarak da hizmet görmüş. Bu tesisler 7 tane kooperatifin ve bir derneğin ortak kullanımı için tekrar tadilat görmüş. Bir takım yerleri elden geçirilmiş. Böylece de işte biraz önce söylediğimiz Görünmez Şehir gibi ona benzer 7 farklı örgütün bir arada komşuluk ilişkileri içinde faaliyet gösterebildiği bir imkan yaratılmış. Feminist bir bakış açısı dayanışmacı ekonomi ve öz yönetim modellerini hayata geçirmeyi, bunları canlandırmaya çalışıyorlar. Dergiler çıkıyor, mimarlık kooperatifine ev sahibi yapıyorlar, teknoloji kooperatiflerine ev sahipliği yapıyorlar. Bütün bu işleyişi de tesisin içinde bulunan bir restoran ve konser salonunun ticari gelirleriyle ayakta duruyorlar. Dolayısıyla başka dış kaynaklara ihtiyaç duymadan mekanı var edip mekanın içinde yer alan örgütlere de destek olma amacı güdüyorlar. Bunun bir sonrası tabii bu bahsettiğimiz pratikler aslında böyle mucizevi bir takım insanların dahiyane çabalarıyla olmuyor. Orada hem eyalet yönetimi hem de şehir yönetiminin desteği de çok bariz. Koopolis bunlardan biri, bir kooperatif kuluçka merkezi olarak işliyor. Bu Koopolis'in mekanında birçok kooperatif yer alıyor. Eğitimler veriyorlar, kurmaya çalışan yeni oluşumlara destek oluyorlar. Aynı zamanda kendi içinde de yine bir bar ve lokanta kooperatifi var. Eski bir fabrika burası da. Sanayisizleşmenin sonucunda atıl hale gelen, bizde olsa otel olacak yerler, kooperatiflere ev sahipliği yapıyor ve oradaki o dayanışmacı, döngüsel ekonominin hayata geçirilmesi için bir takım girişimler yapıyorlar. Kendi istihdamını yaratan, toplumsal bir takım özellikleri gözeten bir işleyişi somutlaştırıyorlar. Bu alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin de işbirliği, dayanışmasını sağlamaya hedefliyorlar. Baktığınızda bütün bu kooperatif deneyimini çok geniş bir alanda faaliyet gösteren oluşumlardan bahsediyoruz. Ortak noktalarına bakalım. Birincisi, biz böyle kar amacı gütmeyen, işte kamu yararına çalışan dernekler, vakıflardan bahsetmeyi çok severiz. Ama hepsinde fark ediyorsunuz bir ticari işletme mantığı var. Yani başkalarına bağımlı olmamak için kendi varlığını devam ettirebilecek bir ticari gelir imkanı yaratılmış durumda. Fakat bu gelir bizim aşina olduğumuz bir patronluk, bir hiyerarşik örgütlenmenin ötesinde öz yönetim modeli, periyodik toplantılarla farklı bileşenlerin söz sahibi olduğu karar verme süreçleriyle işliyor. Kent hepsinin buluştuğu bir ortak payda. Çünkü hem o kente bir katkı vermeye çalışıyorlar, hem o kentin mücadelelerini desteklemeye, onların içinde yer almaya çalışıyorlar. Ve tabii ki dayanışma, birbirleriyle, halkla, farklı örgütlenmelerle dayanışmanın da mevcut olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Yani bir kooperatif kendi başına dünyayı kurtarmıyor. Benzer meramları olan kooperatiflerle işbirliği içinde oluyor. Türkiye'ye geri döndüğümüzde işte dediğim gibi öyle bir takım iyi işleyen örneğin, işte Ovacık örneğini, Seferihisar örneğini Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştırmak
çıkarmanın çok bir anlamı yok. Farklı alanlarda bir arada iş yapma kültürünün yaygınlaşması gerekiyor. Bize çok laf ediyorlar işte siz ticari bir işletmesiniz diye. Ama örneklerde görüyoruz ticari bir işletme sizin bağımsızlığınız için, sizin özelliğiniz için çok önemli ve farklı paydaşlarla bir araya gelmenin kıymetini de Barcelona örneğinde görüyoruz diyelim ve bu haftalık müsaade isteyelim. Barcelona turuna daha konuşacak çok şeyimiz var. Gönül isterdi ki gidelim, orada görüşelim, alandan çekimler yapıp doğrudan gözlemlerimizi paylaşalım. Şimdilik kendi web sayfalarından bulduğumuz kaynaklardan derlediğimiz bilgilerle yaptık. Belki günün birinde oradan bir yayın yapma imkanına da sahip oluruz. Ama o zamana kadar ya da bunun gerçekleşmesi için belki siz de Patreon hesabımızdan bize destek olmayı istersiniz. Bu konuştuklarımıza benzer deneyimlerinizi bizlerle paylaşırsanız da ayrıca mutlu oluruz. Instagram'ım, Twitter'ım ve e-mailim emrinize amade. Onlardan bizi haberdar ederseniz biz de onları burada seslendirmiş oluruz diyelim ve sizlere serin, hoşça bir hafta dileyelim. Hoşça kalın. Bu hafta tek kenti gezip, bu hafta tek kent ne oldu? Dik miyim? Alacağım onları daha sonra ama eğilip alırsın diye. Konuş biraz, konuş. Anlat. Ne konuşayım bilmiyorum ki. Biraz rahat ol, bacaklarını geniş, rahat rahat. Heh. Dönün.